Dijital altyapıya bağımlılığın giderek arttığı bu dönemde internet bağlantısı olmadan ne yapardınız? İşte bu ihtimale karşılık kapsamlı bir bilgi ve yapay zeka sistemi geliştirildi. Nomad projesi. Bu proje, dijital dünyanın merkezi kontrol mekanizmalarına karşı çevrim dışı bilgi devrimini başlatıyor. İnternet ve bulut sistemlerine ihtiyaç duymayan platform, yerel yapay zeka ve harita verilerini doğrudan kullanıcı donanımına hapsediyor. Algoritmaların manipülatif onaylama süreçlerinden bağımsız çalışan sistem, bilginin sansürlenemediği ve yönlendirilemediği bir güvenli liman sunuyor. Peki, merkezi sistemlerin çöktüğü olağan dışı bir senaryoda bu yerel kütüphaneler modern dünyanın yeni bilgi kaleleri olarak mı karşımıza çıkacak? Acaba nasıl olacak? Nasıl olacak? Project Nomad diye bir şey var. Nedir? Project Nomad aslında keyifli görünen bir şey. Ama çok abartılacak ve büyütülecek bir şey değil, onu söyleyeyim. Hani bu muhteşem, bütün dünyanın derdini çözüyor, artık internete ihtiyacımız yok diyebileceğimiz bir şey değil. Proje ücretsiz olarak dağıtıldı. İsteyenler bunu sunucularına kurup yine bir ağ üzerinden dağıtmak üzere. Benim gene onu dağıtmak için bir ağa ihtiyacım var. Orada Wikipedia gibi, haritalar gibi ya da özel bir yazılım varsa bu... afet durumlarında saha ekiplerinin birbirleriyle iletişimlerini o ağdan sağlamaları gibi birçok olanağı sağlayabiliyor. Çok dar kapsamlı ama. Şimdi konu çok büyük. Yani bu özellikle afet bölgesindeyiz. Yani beterinden saklasın da sürekli etrafımızda savaş var. Yani savaşsız geçen bir Evet, zamanımız yok. Eskiden üç tarafımız denizlerle çevrili diyorduk. Şimdi savaşlarla çevrili bir hal almış durumdayız. Şimdi bu kadar felaketin olduğu noktada yani bağımsız haberleşme, bağımsız altyapı çok kıymetli. Çünkü ülke olarak bizim bütün teknolojimiz dijitalleşti. Hani dijital bir Türkiye'ye sahibiz. Başta e-devlet olmak üzere bankacılık işlemleri ve birçok şey dijitalleşmiş durumda. Şimdi bu gerçekten çalışabilir mi? Evet, çalışabilir ama bu altyapının çok güzel kurgulanması, tasarlanması ve çalışır hale getiriliyor olması lazım. Yapan ülkeler var mı? Evet, var. Hangileri? Tayvan, Rusya. Rusya 2 senede bir tüm interneti kapatıyor. Yani her şeyi kesiyor. Denemesini mi yapıyorlar? Tabii 2 senede bir düzenli olarak deneme yapıyorlar. Ve simülasyon yapmıyorlar. Yani simülasyonu bitirdi. Yani adam canlı ortamda yapıyor artık yani denemelerini de. Haydi bakalım, internet yok ve biz hayatımıza devam edelim. Bunun denemesini Evet. mi yapıyorlar? Bunun denemesini yapıyorlar. Uçaklar kalkıyor, iniyor. Bankacılık sistemleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. E-Devlet gibi sistemleri var. Bu sistemleri de çalışıyor. Kendi geliştirdikleri haberleşme uygulamaları var. Bu uygulamalar da net bir şekilde çalışıyor. Yani Amerika'da işte birinin geliştirdiği bir uygulamayla ben yazışmıyorum orada. Yani orada kendi uygulamaları var. Ve bunun tamamını başarabiliyorlar. Bu konuda çok iyiler. Hatta bomba ülkeyi de söyleyeyim, İran. İran çok uzun yıllardır bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İnternetsiz bir ortamda nasıl çalışabiliriz diye. En son Ocak ayının sanırım ortalarına doğru ciddi bir internet kesintisi oldu. Ve bu internet kesintisinde iç ağlarındaki birçok sistemin sağlıklı bir şekilde çalıştığını onlar da gördü. Hatta bu dünyaya da haber oldu. Reuters'ta falan haber olmuştu bu. İran internetsiz çalışabiliyor diye. Yapılabiliyor, imkansız değil ve kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Olması gerektiğini düşünüyorsun. kesinlikle olması Tabii gerektiğini ki. düşünüyorum. Tabii ki bizim ülkemiz için de geçerli. Var mı bizde bir çalışma böyle? Şimdi bir çalışma, elbette bununla alakalı çalışmalar var. Operatör bazlı çalışmalar var. Çünkü bu iş operatör Ama bu bazında... milli bir iş olarak ele alınmamalı mı sanki? Yani bir devlet Türkiyesel'den meselesi bahsediyorum olarak. ben. Yani o sel bu selden Ha, değil de hı hı. Türkiyesel'den. Türkiye, Yani evet. 3 operatörün de böyle el ele tutuşup haydi biz hep beraber böyle bir şey yapabiliriz diye. Bakın bunu şöyle Böyle örnekleyebilirim. yapabiliriz demişler mi? Yoksa şu anda herkes bireysel mi? Şu an bireyseller biraz ama bununla ilgili yani çalıştaylar yaptıklarını düşünüyorum. Bakın konu şöyle gelişiyor. Şimdi evde benim bir ADSL modemim var. Ve Evet. ben telefonumla ADSL modeme bağlanıyorum. Ya da ADSL modemim yok, telefonumla direkt operatöre bağlanıyorum. İnternetin çalışmadığını fark ediyorum. Ben hala operatöre bağlıyım ama. Evde internetim çalışmıyor. Hala Wi-Fi ağına bağlıyım. Yani ben aslında bir ağa bağlıyım hala.
Türkiye sınırları içerisinde bir ağa bağlıyım. Yani Van'daki baz istasyonu ya da Van'daki benim internet hattımı kullanan, benimle aynı internet ağını kullanan kişiyle ben aynı ağın içerisindeyim. Sadece tek eksiğimiz ne biliyor musun? İşte, ntv.com.tr dendiğinde bugün o sayfanın açılabiliyor olması için internete ihtiyaç var. Çok teknik bir konu. İsim çözücüler, isim sunucular, onu enter'a basıyorsunuz, o routerlardan routerlara atlıyor. Yani bunu çok böyle basit anlatabileceğim şeyler değil. İşte bu yapının internet kesildikten sonra da iç olarak çalışabiliyor olmasını sağlamak. Yani bu inanın karmaşık bir süreç değil. Çok basit bir süreçte değil. Birçok farklı modelle kurgulanıyor olabilir. Ama dediğim gibi yani Rusya bu konuda çok iyi. Yani Rusya bir model de alınıyor olabilir. İran yaptı. Eminim savaşın ilk zamanlarında internetleri kesildi. Zaten doğrudan veri merkezlerine falan saldırılarda bulunuldu. İnternet hatlarına da saldırılarda bulunuldu. İlla ki bunun nimetlerinden yararlanmışlardır diye düşünüyorum İran'ın da. Bu çalışmaların Ama değil mi? Evet. tabii bazı istasyonları yıkılıyor. Fiber kablolar kopuyor. Yani bir şekilde Savaş ortamı. şey ihtiyacınız var. Hani o bağlantıyı kurabiliyor olmaya ihtiyacınız var. Yani bir Türkiye dikdörtgeninin üzerine bir şeyle kapattığımız zaman o bir şey benim e-ticaret sitelerimi çalışmasını sağlayabiliyor olmalı. Dışarıdan kimse erişemiyor bana. Ben tek başıma her türlü kaynağıma ulaşabiliyorum. E-devlet sistemine erişim sağlayabiliyor olmam gerekiyor. Bankacılık sistemi çok imkansız değil, çok iyi kurgulanırsa burada Türkiye'nin kendi dijital parasını yaratması, dijital paranın gerçek paralarla eşleştirilmiş olması ve kapalı bir sistemde benim dijital olarak harcadığım para, çok basit ve temel olarak anlatıyorum. Dijital olarak harcadığım para daha sonra sistem normale geldiğinde bankacılık sistemiyle eşleştirilerek sistemden düşüyor olabilir. Kredi kartları çalışıyor olabilir hala. İnternet olmayan ortamda. Bugün internet yoksa kredi kartları da çalışmıyor. Hani Evet. Yani bankacılık internet ATM'ler de yoksa çalışmıyor. büyük bir kilitlenme ve kaos başlıyor bir noktadan sonra. Yani işte söylediğiniz uçaklar inip kalkıyor, ticaret devam ediyor. Aslında bir muhafazaya almış oluyorsunuz birçok önemli kritik devlet süreçlerini. Milli güvenlikle ilgili bir mesele olarak görülebilir gibi geliyor sanki kulağa. Kesinlikle zaten milli güvenlik tarafında yapılanlar genel Türkiye geneline yapılırsa bu çok daha kıymetli oluyor. Çok daha kıymetli olacak ülke için. Bugün herhangi bir operatöre ihtiyacı olmadan her türlü kolluk kuvveti birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Ne kabloya ihtiyaçları var. Hani ve çok korkunç uzun mesafelerde kriptolu bir şekilde kendi ürettiğimiz telsizlerle iletişim kurabiliyorlar. Görüntülü birbirlerini arayabiliyorlar. Yani bu yapı aslında bizim savunma tarafında çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yani çok iyi bir kurguyla hani yavaş yavaş bir internet kesildiği an itibariyle öncelikler atanarak, öncelikler tanımlanarak hızlı bir şekilde yapılıp gerçekleştirilebilecek bir yapı bu. Bu çok yani karmaşık, dediğim gibi çok karmaşık değil ama öyle karmaşık değil de diyemem. Evet, biraz Operatör karmaşık. Çünkü buradan anlayacağımız şu değil. Yani internet yok ve onun yerine tamamen manuel bir hayata dönüyoruz. Yani bankacılık işlemlerini artık bankaya giderek çözüyoruz. E-Devlet'ten alacağımız belgeyi nüfus müdürlüğüne giderek çözüyoruz. Böyle bir şeyden söz etmiyorsunuz. Yok, Yani evet, böyle yürüyerek bir yere gitmekten bahsediyorum. çözmekten bahsetmiyorsunuz. Yani Şundan öyle bir dönüşten bahsediyorum değil. aslında. Siz başka bir yerden bunu bu ağ üzerinden anlatıyorsunuz. O da çok anlaşılır değil doğrusu, evet. Yani sizin ofisinizde çalıştığınızı düşünün. Yazıcıya çıktı gönderiyorsunuz. Ortak alanlara erişiyorsunuz. İnternetinize, portalınıza erişiyorsunuz. Birçok şey yapıyorsunuz. Ama internet yok. Evet. Ama internetiniz yok yani çalışmıyor. Bir sorun olmuş. İnternet servis sağlayıcı tarafında ya da IT tarafında bir sorun var ve internet yok. Siz gene çıktı gönderebiliyorsunuz. Evet. İnternete bağlı değilsiniz. İşte LAN ve WAN, işte şunun tek böyle bağıra bağıra anlatmayı çok istiyorum ama bunu yapamıyorum. Evet. Nasıl bu şu bina içerisinde bu İletişim olabiliyorsa, bu iletişim sağlanabiliyorsa, anlamında bunu Türkiye genelinde de yapıp hani kritik bölgelerden başlayarak hiç de imkansız değil. Peki Rusya'nın yaptığı o denemeler diyorsunuz ya, yılda birkaç kere tüm interneti kesiyor ve bunu deniyor diye. Orada sıradan vatandaşlar da konuya dahil oluyor mu? Tabii ki oluyorlar. Şimdi normalde bu tarz şeyleri simüle etmek gerekiyor. Hani simülasyon ortamları var, belirli yüzdelikleri var. İşte 1000 kullanıcı bir kullanıcıya eşdeğerdir deyip kaç kullanıcı var? 100.000, 100 kullanıcı alalım falan gibi bir sürü istatistikler var. Bunlar yapılmıyor.
Şey gibi düşün, hani böyle BDDK'nın bankalara böyle çok diretmesi vardır ya. Sen bir sistemi bir yerde kuruyorsan o sistemin bir kopyasını da başka bir yerde kurman gerekiyor ki burası çökerse burası çalışsın diye. Bunun testleri şöyle yapılır. Şalteri indirirler. Yani şalteri indirerek test yapılır. Başka türlü bunu simüle edemezsiniz. Bu gerçekliğini göremezsiniz. Aynı bu yapıdaki gibi işte. Bütün şalterler indiriliyor, internet tamamen kesiliyor. Her şeyin çalıştığı, neler yavaş çalışıyor, nerede zorluklar var. Yani sonuç olarak evet, tüm dünyanın erişim sağladığı sosyal medya platformlarına ülke bu testler esnasında ulaşamıyor. Zaten buradaki ana amaç da o değil. Evet. Bir gün internet gerçekten ağ olarak bizim ülkemizde kesilirse biz intranet olarak ne yapabileceğiz içeride? Bunu test edebiliyor olmak ve bütün vatandaşlar bu oyunun içerisine dahil. Herkes sahip çıkıyor. Bu dışarıdan müdahalenin dışında afet zamanı içinde önemli olabilir. Çok çok önemli. Çünkü Yani afet, depremde yaşadıklarımız evet, aklımızda. afet zamanlarında şöyle bir altını çizmek gerekiyor bir konunun. İnternete bağlanamıyor. Çoğu telefon internet hizmeti alamıyor. Ama ağa bağlanabiliyor. Ve ağa bağlanan telefon, yani böyle bir yapıda hani özel bunun için geliştirilmiş bir mesajlaşma uygulaması, bir çözüm, her neyse bir acil çağrı, yani buradan kendi internetinizin içerisinden ses de iletebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Hani 4'e basarsın, yani bir gün denemiştim bunu da, IP santral denemiştim işte. 1'e basıyorum, kardeşim arıyorum, 2'ye basıyorum, işte yan taraftakini arıyorum falan. Hani kendimize bir telefon ağı yapmıştık kendi internetimizde. Basit şeyler, hızlıca yapılabilecek şeyler. Yani dediğim gibi bir söz var, o sözün bence değişmesi lazım. Tarihçilere Hangisi? söyleyelim. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Yani Amerika'yı hiç keşfetmeye gerek yokmuş gibi bir sonuç çıkıyor bende. Ama gerçekten Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Yani bunun çok güzel örnekleri var. Her şey oturup da böyle baştan bunları patır patır biz yazalım, geliştirelim değil. Çok güzel çözümler de var. Dediğim gibi kritiklik konusuna ülke olarak hangi noktaların daha kritik olduğu, yani süreçsel anlamda söylüyorum. Hani bu hani insan kalitesi ya da öyle bir, sakın yanlış anlaşılmasın, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Süreç anlamında hani meclisin ayakta kalması gerekiyor. Meclisteki Tabii. iş süreçlerinin ayakta kalması. İşte sanayi, Manisa'nın sanayisi gelişmiş, yani sanayinin haberleşmesi gerekiyor gibi. Hani belirli bir sıralamaya konması ve yavaş yavaş tüm ülkeye yayılarak yapılması imkansız bir şey değil.